Merhabalar, Winnie the Pooh karakterleri örmeye devam ediyorum. Daha önce Winnie örmüştük. Şimdi sıra onun tatlı arkadaşı Piglet'te. Piglet örüyoruz. Tarifi hiç bilmeyenler bile yapabilsin diye, herkes rahatlıkla örebilsin diye en baştan tüm terimleri tek tek göstererek anlattım. Diğer karakterler de çok yakında gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Şimdi Piglet'imiz için malzeme listemize geçelim. Böyle 2 tane ipim var. Bunların markasını ve numaralarını açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Hani benzer muadil ürünler de olur. İlla aynısı olacak diye bir şey yok. Onun dışında içine boncuk elyaf kullandım. Bu ipler için, amigurumi ipleri için 2,5 numara tığ ile örülmesi önerilir. Bunu örebilirsiniz. Benim kullandığım tığ 6 numara 1,4 milim. Bunun örmesi bir tık daha zor. O yüzden çok da öneremiyorum ben bunu. Dikmek için de böyle bir iğne kullandım. Elinizde herhangi bir iğne varsa onunla da olur. Gözlerimiz için de 6 milim vidalı göz kullandım. Malzeme listemiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Bu arada pigletimizin boyu 12 santim. Pigleti yaparken kollarımızı, bacaklarımızı yapacağız. Kollarımızı yapacağız. Sonra en son birleştirerek çıkacağız. Tek parça halinde gövdemiz ve kollarımız olacak. Burnunu ve kulaklarını sonradan öreceğiz. Şimdi örmeye başlayalım. Bacaklarından başlayacağız. Bunun için sihirli halkamızı yapalım. İpim böyleyken çeviriyorum. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi içine 6 tane sık iğne yapacağız. Sık iğne, tığımı halkanın içine batırdım. Arkadan ilmeği aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Bunun ismi sık iğne. Birinci sık iğnemi yaptım. Hemen yanına ikinci sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. 4, 5 ve 6. Daha sonra bu ipliğimi çekiyorum. Elimle böyle sık iğneyi ovalleştiriyorum, dağıtıyorum halkanın içine. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bunu bunun içinden geçiriyorum. İkinci sırada bir ör bir artır, bir ör bir artır yapacağız. 6 taneyi de 9 tane sık iğnemiz olacak. Artırma, bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapmak demek. Birleştirdiğime değil, hemen yanındaki sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane yaptım. Aynı deliğe bir tane daha batıyorum. 2 sık iğne yaptım. Yani bir tane artırma yaptım. Sonra bir tane tek örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Yani buradaki sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yaptım. Bir tane tek örüyorum. Üçüncü artırmamı yaptım. Bir tane tek ördüğümde sıra sonuna geldim. Etrafının sayısı 9 tane sık iğne. Şimdi 3. ve 4. sırayı artırma eksiltme yapmadan 9 tane olarak örelim. Hemen buradayken sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 yaptığımda sıra sonuna geliyorum. 3. sıramı tamamladım. Etrafının sayısı 9 tane. 4. sayısı 9 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sıra sonuna geldim. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. Yani bakın battım, ilmeğimi aldım. Bunu bunun içinden geçiriyorum. Şimdi 2 tane zincir çekelim. Bunu kopartalım. Şimdi aynısından bir tane daha yapalım. Şimdi bacaklarını yaptık. Kollarını da yapalım. Hazır olsun. Sonra örerken birleştirerek çıkacağız. Kollar için yine sihirli halkamızı yapalım. İçine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Daha sonra ipliğimi çekiyorum. Ovalleştiriyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. İkinci sırada 2 tane artırma yapacağız. 8 tane olacak. Birleştirme değil, hemen yanındakine batıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum.
2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Sonra 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 8 tane sık iğne oluyor. Şöyle katlıyorum. Artık 3. sıradan 6. sıranın sonuna kadar 8 tane olarak yapalım. Artırma eksiltme yapmadan dönerek örüyoruz. Bu şekilde şu an 3. sıramı yapıyorum. 8. sıranın sonuna kadar yapalım. Pardon, 6. sıranın sonuna kadar 8 tane olarak yapalım. Ve sıramın sonuna geldim. Şöyle bakın, daireyi yaptığımız yer, yukarı çıktığımız yer burasıydı. Hizasına geldim. Bir ön bir arka hiç önemli değil. Şurası ilk yukarı çıktığım yerde. Onun hizasına geldiğimde sıramı bitmiş olarak kabul ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sıranın sonundayım. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekelim. Daha sonra burayı keselim. Sonra içine çok küçük miktar elyaf koyalım. Şu başlangıç ipini de ben içine veriyorum. Bu kolumuz hazır. Diğer kolumuzu da yapalım aynı şekilde. Şimdi koyu renk pembe ipimi aldım. Çevirdim ve içinden geçiriyorum. Bu şekilde ilmeğimi oluşturdum. İlk önce bacaklarımı öreceğim. Şu parça ipliklerini içine veriyorum. Herhangi bir yerinden hiç fark etmez. Batırıyorum. Daha sonra 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3. Bunu da batırıyorum. Bunun da herhangi bir yerine hiç fark etmez. Batıp ilmeğimi oluşturuyorum. Bakın böyle. Daha sonra bunun üzerinden örüyorum. Şimdi son ilmeği yaptım. Bu zaten başlangıç yerimizdi. Bir sonraki batacağımız yer zincirin üzeri. Zincirde 3 tane ilmek var. Giderken zincirin bir taraf kanatlarını alacağız. Dönüp diğer tarafta da diğerlerini alacağız. Şimdi zincirden bir tarafından alıyorum. 1, zincirin ikincisine batıyorum. 2, zincirin üçüncüsüne batıyorum. Daha sonra burası zaten birleştirdiğim yerde. Bir sonrakine geçiyorum. Ve sık iğnemi yaptım. Şimdi ilmeğim burası. Bir sonraki şu yaptığım, birleştirdiğim ilmeğin üzerine batıyorum. Bakın, ilk yaptığım sık iğnenin üzerine batıyorum. Daha sonra zincirin giderken bu taraf kanatlarını almıştık. Dönüşte de şimdi diğer taraf kanatlarından alıyorum. 3 tane. 1, 2, 3 ve sıra sonuna geliyorum. Şuradaki de son ilmeğimde. Buraya da hatta batalım. Şu an etrafının sayısı 24 tane. Şöyle 9 taneydi. 9. Burası 18. Zincirimiz var. 3 tane 19, 20, 21. 3 de bu taraf 22, 23, 24. Etrafının sayısı şu anda 24 tane sık iğne. Burası artık bizim sık iğnemizin sıramızın bittiği yer. Buraya böyle küçük bir iplik takıyorum sıra bitişimizi işaretlemek için. Şimdi artık
Artırma eksiltme yapmadan dönerek öreceğiz gövdesi için. Kaça kadar? 5. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan, hiçbir şey yapmadan artık dönerek öreceğiz. Etrafının sayısı 24 tane. 5. sıranın sonuna kadar. 5. sıranın sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Hizasına gelmem yeterli. Bir ön bir arka, hani hiç önemli değil. Hizasına gelmemiz yeterli. İşaretleyicimi buraya takıyorum. Şimdi 6. sırada 2 ör 1 eksilt yapacağız. 24 taneydi. 6 eksiltme yapacağız. 18 tane kalacak. Eksiltme 2 sık iğneyi tek sık iğne yapmak demek. Yaparken gizli eksiltme yapacağız. Bu başak gibi olanların benden taraflarını alıyorum. Birini aldım. İkincisini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 5. eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 6. eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne kalıyor. İşaretleyicimi bir üst sıraya geçiriyorum. Şimdi 7. sırayı da 18 tane olarak artırma eksiltme yapmadan 18 tane olarak örelim. Ve sıra sonuna geldim. İşaretleyicimi bir üst kısımdan geçiyorum. 8. sıraya geçiyoruz. Bu sıraya geçmeden şimdi içine elyaflarımızı koyalım. Çünkü bu sıranın sonunda biraz daha küçülecek. En azından şu bacaklarımıza koyarsak böyle iyi olur. Sekizinci sırada bir ör bir eksilt yapacağız. 6 eksiltme, sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi bir üst sıradan geçiriyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne kalıyor. 9. sıraya geçiyoruz. 3, 6, 7, 8, 9. 9'a geçiyoruz. Şu an etrafının sayısı 12 tane sık iğne. 9. sırada kolları birleştiririz. Kolları birleştirirken ipliğimizin bu arka taraf kısım bizim bebeğimizin arka tarafı. Burası ön tarafı. Birleştirirken bu şekilde katlayalım. 3 tane ilmekle birleştireceğiz. Şu ortasındaki ilmek 1, 2, 3. Şu 3 tane ilmekle birleştireceğiz. O yüzden ben şimdi bir tane daha öreceğim. Daha sonra kolları birleştireceğim. Şimdi bir tane yapıyorum. Daha sonra dediğim gibi burada bir ön bir arkada olabilirsiniz ama en kolları birleştireceğimiz, sağlama yapacağımız şey, bebeğimizi böyle katlayalım. Ortasındaki ilmeği şöyle katladığımızdaki ortasındaki ilmek yanlarındaki ilmeklerle birlikte 1, 2, 3. Bu 3 taneyle kolu birleştireceğiz. Şimdi kolumuzu alalım. Bir buradan alıyorum. Bir karşı tarafından. Daha sonra bebekten batıyorum. Bir tane buradan alıyorum. Bir karşı tarafından. Arada kalabilir. Bir tane ilmek kalsın, bir şey olmaz. Bir tane bebekten aldım. Üçünü birlikte çekiyorum. Aynı şekilde bir tane buradan, hemen şuradan çıkıyorum. Arkada şurada bir ilmek kalabilir. İçinde kalacak zaten. Buradan gelip bir sonrakinden çıkıyorum. Bakın böyle. Daha sonra bebekten batıyorum. Bu şekilde kolu birleştirdik. 3 tane örelim. 1, 2,
3. Şimdi diğer kolumuzu alalım. Bunda da aynı şekilde bir tane buradan, bir tane karşı tarafından. Daha sonra bir tane bebekten batıyorum. 1. Bu taraftan alıyorum. Aradan bir tane ilmek atladım. Bakın bir sonrakine geçiyorum. 2. Bir buradan, bir de hemen böyle yanından çıkıyorum. Sonra bebeğimize batıyorum. 3. 2 tane örüyorum. Ve bebeğimizin kolları birleşti. Şimdi renk değiştireceğiz. Yandaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi bunu böyle şöyle içine verelim. Şimdi diğer pembemizi alalım. İlmeğimizi oluşturalım. Döndürdüm. İçinden geçirdim. İlmeğimizi oluşturdum. Bebeğimizin hiç önemli değil başladığımız yer. Sadece sıra sorumuzu bilmek için. Şimdi etrafının sayısı 12 taneydi. Şimdi bu sırada 12 tane artırma yapacağız. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne olacak. Hepsinden artırma yapacağız. Bir tane batıyorum. Orta kısmından başladım arka taraf. Dediğim gibi başladığınız yer hiç önemli değil. Birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. 7. 8. artırmamı yaptım. 9. 10. artırmamı yaptım. Şöyle 11. artırmamı yaptım. Hemen yanından da 12. artırmamı yaptım. Başladığım sık iğnenin üzerine şu ortasından batıyorum. Bakın şu başak gibi olanın şu ortasından batıyorum. Şu ipliğimizi iyice arkaya verelim, başlangıç ipliğini. Ve geçiyorum. Şimdi sıra sonuna geldim. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne, birinci sıranın sonu. İkinci sırada 3 var, bir artır yapacağız. 30 tane sık iğne olacak. Sıramızın bittiği yer burası. Buraya şu son yaptığım ilmeğin şurasına hemen işaretleyicimi geçiyorum. Sıra sonumuzu bilmek için. 3 var, bir artır yapacağız. Hemen yanındaki sık iğneden birinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3. İkinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. 3 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 30 tane sık iğne oluyor. İkinci sıranın sonu. Üçüncü sırada ön taraftan artırma yapacağız. 6 tane artırma yapacağız. Çünkü önüm böyle. Normal karakterin de böyle bir yanak var burasında. Biraz onu vermeye çalıştım ben. Bunun için
Şimdi buradayken sayalım. 1, 2, 3, normal örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 10 tane ördüm. Ön taraftan bir ör, bir artır, bir ör, bir artır yapacağız. Nasıl yapalım? Yine sağlamasını yaparsak bebeğimiz bu şekildeyken katladım. Bakın şöyle artırdıklarımı ve 2 tane örmüşüm. Bir tanesi orta taraf, onun yanında bir tane ördüğümde bu şekilde. Şimdi önden 6 tane artırma yapacağız. Artırmayı birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Yeterli. Şimdi sıra sonuna kadar normal örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane ördüm. Sıra sonuna geldim. İşaretleyicimi bir üst kısımdan geçiriyorum. Şu an etrafının sayısı, bu sırada 6 tane artırma yaptık. Etrafının sayısı 36 tane sık iğne. Artık kafa için ben istediğim boyuta geldim. Artırma eksiltme yapmadan 4. sıradan 7. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan örelim. Şimdi 7. sıranın sonuna geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hizasına geldim. İpliğimin şimdi bunu yine sıra sonuna takalım. Bu sırada 6 tane eksiltme yapacağız. 6 tane eksiltmeyi ön yanaklardan yapacağız. Bu kısımdan yapacağız eksiltmemizi. Yine aynı şekilde 10 tane örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Neredeyim şu anda? Bebeğimiz bu şekilde. Şurası ön kısmı. Ön kısmı tam ortadan itibaren katladığımda tam yan kısımdayım. Bakın tam yan kısımdayım. Burası çok önemli değil. Şey yönünden önemli değil. Bir ön bir arka olması, atıyorum bu ilmekten değil de şu ilmekten başlarsınız eksiltmeye. Hiç önemli değil. O herhangi bir şey değiştirmez. Çok böyle aşırı bir şekilde kaymadığınız sürece şurasını eksiltmemizi ortalamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi burada şuradan değil de şu ilmekten başlarsınız eksiltmeye. Yani ona hiç takılmayın. Hiç belli olmaz. Şimdi bir ör bir eksilt, bir ör bir eksilt yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olması lazım aslında. Belki bir sonradan başlamış olabilirim. Şu an etrafının sayısı 30 tane sık iğne kaldı. Önden 6 tane eksiltme yaptık. Şimdi artık artırma eksiltme yapmadan 8. sıradaydık. 9, 10, 11, 12. 4 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan örelim. Şimdi ben 12. sıranın sonuna geldim.
2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Ördüğümün hizasına geldim. İşaretleyicimi buraya takıyorum. Artık kafa için istediğim boyuta ulaştım. Şimdi artık kafayı kapatacağız. 13. sırada 6 eksiltme yapacağız. 3 ör 1 eksilt yapacağız. Sıra sonunda 24 tane sık iğne kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 3 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne kalıyor. 14. sırada 2 ör 1 eksilt yapacağız. Sıra sonunda 18 tane sık iğne kalacak. Öncesinde gözlerimizin yerlerini belirleyelim. Nasıl yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ile 9'uncunun arasına batıyorum. Taktıktan sonra, şimdi geçirdikten sonra arada 1, 2, 3, dördüncüye tekrardan gözü takıyorum. Arada 3 tane ilmek var. Gözü ortalarken de şu gövdeyi hiza alın. Yandaysa hemen bir tane ilmek yana geçirin. Gözün bebeğin şu ortasını gibi düşünün ve bu şekilde ortalayın gözü takacağınız yeri de. Bu şekilde şimdi gözlerinizi ben geçirdim. Arkalarının böyle kapakları var. Şu bir saniye. Birazcık bol sanırım, yanlış taktım bunu. Şimdi birkaç boyut var, karışabiliyor bazen. Burada bunu yaparken 1, 2 tane geçirdim. Tam üçüncüyü itmiyorum. Çünkü bu defa gözü çok sıkıyor ve göz içine boğuluyor. O yüzden 2 tane geçirdim. İstesem bir tık daha iterim ama itmek istemiyorum. Bu hali gayet güzel oluyor. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. 14. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 ör 1 eksilt yapacağız. 18 tane sık iğnemiz kalacak. Toplam 6 eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne kalıyor. Şimdi içine güzelce elyaflarımızı dolduralım. Birazcık da gövdeye iteceğim. Hala yer var çünkü. Gövdemiz de güzel doldu. Şimdi kafayı güzelce dolduralım. Kafayı doldururken şurada hat verdiğimiz yeri, şurayı çok esnetmeyin. Çünkü nihayetinde örgü olduğu için orası esnemeye müsait. Özellikle şöyle bir yanak çıkıntısı yaptım. Şuralara güzelce doldurun ama bu tarafı, şu kısmı çok da ittirmeyelim. Elif doldururken.
İçini de güzelce elyaf dolduralım. Gözümüz şöyle yamuldu, onu düzeltiyorum. Şu yanak çok seviyorum. Gördüğünüz gibi istediğimiz gibi aslında detay da verebiliyoruz örgüye. Şimdi 15. sıraya geçiyoruz. Bu sırada bir ör bir eksilt, bir ör bir eksilt yapacağız. 12 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne kalıyor. 16. sırada hepsinden eksiltme yapalım. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Altıncı eksiltmeyi şöyle yapıyorum. Birini aldım. 2 ve 3. 3 tane birden aldım. Son 6 tane kalınca iğneyle de toplayabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Üçünü birden aldım. Son bir tane, iki tane, 1 2. Bu ikisini de birlikte alıyorum. Daha sonra 2 tane zincir çekelim. Ve bu arada kesmeden önce isterseniz eğer anahtarlık aparatı yapacaksanız şu an mesela 35 tane zincir çekin. Yanındaki yere batıp sonra oraya batın ve oraya bağlayın. Bu şekilde anahtarlık aparatını direkt bitirebiliriz üstünü. Üzerine anahtarlık aparatı takmazsanız, zincirle yapmak isterseniz bu halde ikinci koparmadan dediğim gibi 35 zincir çekip buraya batın ve ipliğinizi öyle kopartın. Hani kendi ipiyle devam ettirebilirsiniz. Şimdi ben burada kesiyorum. Daha sonra şunumuzu çıkartalım. Böyle herhangi bir yerinden batıp üstten geçiyorum elyafını almadan. Bu yaptığım ilmeğin ortasından çıkıp geçiriyorum. Şunu güzelce çekelim. Daha sonra bunu buraya şöyle sabitliyorum. Fazla ipini de içine veriyorum. Şimdi bebeğimizin kafası hazır. Burnunu ve kulaklarını yapalım. Önce burnumuzu yapalım. Hazır elimizde pembe ipliğimiz varken. Burnu için sihirli halkamızı yapalım. İçine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6. İpliğimi çekiyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. İkinci sırada hepsinden artırma yapalım. 12 tane birleştirme değil. Hemen yanındakine batıyorum. Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yaptım. Üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü artırmamı yaptım. Beşinci artırmamı yaptım ve son 6. artırmamı yaptım. Etrafının sayısı ikinci sıranın sonu 12 tane sık iğne. Üçüncü sırayı da 12 tane olarak örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Sıra sonuna geldim. Burada da aynı şekilde 1 2 3 sıra örmüşüz. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Burayı bir tık uzun kopartabiliriz burnu da dikmek için.
Şimdi burası dursun. Kulaklarımızı yapalım. Kulaklarımız için sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpliğimi çekiyorum. Elimle ovalleştirdim. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yaptım. İkinci sırayı da 6 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4. Şöyle katlıyoruz. 4, 5 ve 6. Burası benim sıra sonum. Son yaptığım ilmeğe şöyle yine aynı şekilde küçük bir iplik takalım işaretlemek için sıra sonumuzu. Üçüncü sırada bir ör bir artır yapacağız. 9 tane olacak. Birleştirme değil, hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Daha sonra bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi bir üst kısımdan geçiriyorum. Etrafının sayısı 9 tane sık iğne. Dördüncü sırayı da 9 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İşaretleyicimi bir üst sıradan geçiriyorum. Beşinci sırada 2 ör bir artır yapacağız. 3 tane artırma yapacağız. 12 tane sık iğne olacak. Birinci artırmamı yapıyorum. Şu ipimizi şöyle içine verelim. Başlangıç ipine. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne oluyor. İşaretleyicimi bir üst kısımdan geçiriyorum. Şu an 5. sıramızı yaptık. 6. sırada 3 ör 1 artır yapacağız. 3 artırması sonunda 15 tane sık iğnemiz olacak. Birinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. İkinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 1, 2 ve 3. Etrafının sayısı 15 tane sık iğne oluyor. 6. sıranın sonu. İşaretleyicimi bir üst kısımdan geçiriyorum. Ve şimdi 7. ve 8. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 15 tane olarak örelim. Sonuna geldim. 2, 4, 6, 8. 8. sıranın sonundayım. Hizasına geldim. İşaretleyicimi bir üst kısımdan geçiriyorum. 15 taneydi şu anda. 9. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 3 tane eksiltme yapacağız. 3 ör 1 eksilt, 3 ör 1 eksilt yapacağız. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne kalıyor. 10. sırada 2 ör 1 eksilt yapacağız. 3 eksiltme yapacağız. Sıra sonunda 9 tane sık iğnemiz kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum.
2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 9 tane sık iğne kaldı. Son 11. sırada bir tane eksiltme yapacağız. 8 tane ile de bitireceğiz. Hemen yanından şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Daha sonra 7 tane örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sıra sonuna geldim. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi ben bunu kısa keseceğim. Bir sonrakine uzun keserim ucunu. Onunla da dikeriz. O yüzden bunu kısa kestim. İkinci yaptığınız kulağı uzun kesin. İpimi de şöyle içine vereceğim. Şimdi diğer kulağımızı da yapalım. İkinci kulağı da yaptım. Bunu birazcık uzun keseceğim. Kulakları dikmek için. İlk önce burnumuzu dikelim. Başlangıç yerine ağzın altına getiriyorum ben. Burnu şöyle gözümüzün ortasındaki çizgiden beri dikiyoruz. Sınır üst çizgi burası. Bebeklerde yüz en özenmemiz gereken yer. Altta 1, 2, 3, 4. Dördüncünün hizasına kadar. 1, 2, 3, 4. Şurasına kadar. Tek tek böyle dikiyorum. Şimdi böyle küçük bir açık bıraktım. Oradan hemen böyle ilaklarımı yerleştiriyorum. Şimdi bunu buraya sabitleyelim.
Şimdi kulaklarımızı dikelim. Bir tanesinin ipini uzun bırakmıştık. Dikerken çok uzakta değil. Böyle tam şunun yakınına. Şöyle. Bir dakika, şurasını tam yana getirmek istiyorum böyle. Şu hiza güzel. Açarken mesela dikerken şey değil, çok yana da açılmayacak, çok dikte durmayacak. Şöyle. Şimdi buraya sabitleyelim. Aynı yerden batıp hemen paraleline geçiyorum. İki yüzlü olarak diktim. Gidip bu tarafta bu yüzünü, diğer tarafta diğer tarafını aldım. Şöyle bakalım, bir tane aynı şekilde olsun. Gayet tatlı oldu. Bunu da arkasına sabitleyelim. Sonra fazla ipini içine veriyorum. Şimdi ise ipliğimizi alalım. Yanağın herhangi bir yerinden batıp şimdi gözünü yapacağız. Ucunu düğümlemedim. Böyle bir sıra, şurası sanki uygun.
Bir bakalım. Burada da yana geçebilirim. Şöyle bir alta hemen geçiyorum. Bakın böyleyken. Buradan da ağzına yapalım. Buradan yandan çıkalım. Mutlu musun Piglet? Daha sonra bunu bağlayalım. Şimdi burnumuzun ucunu yapalım. Bunun için yine kendi ipiyle burnu için pembe ipini tekrar aldım. Herhangi bir yerden batalım. Bunun için bir üçgen çizeceğiz. Şöyle dursun. Şurası buraya. Buradan altına. Burasını da şurayı doldurduktan sonra üstüne tekrar bir çizgi geçeceğim. Önce şurasını böyle her sıra sıra birer tane dikiş yapalım. Şuradan da şöyle bir dikelim. Çok bastırmasın. Bence gayet tatlı oldu bu hali. Bunu tekrar buradan devam etmeyeceğim dikmeye. Bunu yine birbirine bağlayalım. Sanki bunun yüzü daha mı sevimli oldu? Ve pigletimiz hazır. Ve tarifimizin sonuna geldik. Umarım sevdiğiniz bir tarif olmuştur. Umarım bol bol satışlar elde edebileceğiniz bir tarif olmuştur. Instagram hesabım Son Dünyası. Bana oradan ördüklerinizi gönderebilirsiniz. Örmemi istediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.